Bakın tam tepsimin boyuna göre ölçüsü. Gördünüz mü dostlar? Şimdi ikinci şeyimizde. İnşallah bu da böyle. Bakın nasıl güzel. Harika bir gömleğimiz var. Dantel gibi. Evet. Harika güzel. Şimdi ikinciyi de yaptık. Zaten 4 tane anca oraya olur. Yani biraz da hesaplayalım lütfen. İnanın çok mükemmel, lezzetli ve harika bir gömlek ciğer yiyeceğiz. Zor olduğunu düşünmeyin dostlar. Çok kolay. Şimdi böyle yaptıktan sonra ne yapıyorum? Fazlasını kesiyorum şöyle. Evet. Sevgili dostlar, bugün size harika bir gömlekte ciğer yapacağım. Onun için kurbanımızdan şöyle ortalama 1 kilo ciğerimiz var, 2 tane patatesimiz var, 2 tane kapya biberimiz var, 2 tane soğanımız, 2 tane de yeşil biberimiz var. Kızartmak için biraz da zeytinyağımız var ve 1 tane de kurbanımızın gömleği var. Gömleğimizin üstüne şöyle güzelce sıcak suyu koyalım ki açması kolay olsun. Bu burada beklerken biz ne yapalım? Güzelce şöyle yumuşadığında emin olun ki çok güzel açılacak ve daha güzel rahat kullanacaksınız. Anne sen hangi kurban kesmiştin? Keçi kesmiştik. Keçi. Evet. Şimdi bu böyle Küçükbaş hayvan gömleği. Şimdi bu böyle dursun ve kendini salsın. Sonra da Allah izin verirse açacağız. Bakın yavaş yavaş zaten kendini salıyor. Şöyle güzelce açılacak. Biraz dursun. Bu şey gibi değil dostlar. Koyun gibi değil. Koyun daha çok kalın oluyor gömleği. Keçininki ince oluyor. Şimdi biz bunu buraya bırakalım sıcak suya. Diğer işlerimize devam edelim. Patateslerimizi şu şekilde küp olarak doğrayacağım dostlar. Yine kızın sana muhteşem bir mutfak malzemesi almış. Evet, kızıma teşekkür ederim. Bana tahta aldı dostlar. Tatilde. Bu arada tatilimiz çok güzel geçti. Hele o çadır kente bayıldım. Gerçekten mükemmeldi. Galiba ismi Ahmet'ti. Mustafa. Mustafa mıydı, Ahmet miydi? Mustafa. Çok teşekkür ediyorum ona. Bizi güzel ağırladı. Her şey para değil dostlar. Dostluklar da önemli. Gerçekten güzel ağırladı. O dostlar sizinle... Çadır kamping. Çıralı, Antalya Çıralı. Evet. Dostlar ben 60 yaşındayım. 15 günümü yaşadım. Sadece bunu söyleyebilirim. Çok güzeldi ama anne. Çok güzel dostluklar edindik. Evet. Sineme de selamlar. Şimdi ocağımızı yakıyorum dostlar. Tavamızı koyuyorum. Ve içine de yağımızı koyuyorum. Şöyle. Yağımız yanarken doğramaya devam ediyoruz. Doğradıklarımızı şöyle koyacağım ki arkası arkasına hemen hem çabuk hem de harika gerçekten güzel bir neyimiz olacak? Ciğerimiz olacak. Şimdi de sıra biberlerimizde. Biberlerimizi de patateslerimizin boyutunda yapacağız dostlar. Şimdi hemen şu şekilde yapıyorum. Siz kendinize göre ayarlayın dostlar. Ama ben sadece yapılış şeklini göstereceğim size. Gerisi sizin insafınıza ve nasıl yapmak istediğinize bağlı dostlarım. Sevgili dostlar, dedim ya 60 yılın 15'ini kendime yaşamışsın bugüne kadar. Ben böyle hissettim. Daha da bir şey
demiyorum. Allah herkese de 60 yaşına da gelse böyle 15 günlük de olsa güzel bir tatil yaşamasını isterim. Benim çok hoşuma gitti. Kızımdan ve bana destek veren kardeşlerimden ve beni gittiğim yerlerde güzel karşılayıp güzel ağırlayan insanlardan, herkesten Allah razı olsun. Sineme selamlar. Sineme sevgiler, saygılar. Tabii ailesiyle beraber. Tabii eşine, çocuğuna bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Güzel insanlar tanıdık. Güzel insanlarla karşılaştık. Allah herkesi güzel insanlarla karşılaşmayı nasip etsin inşallah. Amin. Şimdi bunları da aynı şekilde sevgili dostlar böyle hemen patateslerimizi koyuyorum kızarmaya. Soğanlarımızı da bu şekilde büyük büyük doğruyoruz dostlar. Bakın. Şimdi de aynı boyutta ciğerlerimizi de doğruyoruz. Kızardı. Ne yapıyoruz? Topluyoruz şöyle. Daha çabuk pişecek. Birazcık daha olsun. Şöyle bir tık daha olsun. Ciğerlerimizi de çıkarıyorum dostlar. Şimdi de soğanlarımızı koyuyoruz. Şöyle. Soğanlarımızı da kızarttık mı? İşlem kolaylaşıyor dostlar. Güzelce yıkadım. Böyle kanlı suyu gidene kadar iyicene yıkadım. Sonra da şimdi tavamızın içine alıyorum. Bu şekilde. Sonra bakın kızartmış olduğumuz patateslerimizi, biberlerimizi içine alıyorum. Sonra biraz kimyon,
olmazsa olmazı. Şöyle birazcık karabiber. Herkes baharatlarını kendine göre atsın. Şöyle çok az bir kekik. Sevgili dostlar, kekiğimizi kendim yaptım. Şöyle biraz da pul biber atıyorum sevgili dostlar. Şöyle birazcık daha atalım. Biz acıyı seviyoruz. Herkes kendine göre atsın. Şöyle birazcık da bir farklı kekik daha attım. Şimdi tuzumuzu da attık mıydı? Herkes kendine göre atsın. Tuzumuz bu kadar kalmış. Şimdi güzelce bir bunları harmanlıyoruz sevgili dostlar. Bakın güzelce harmanlayalım. Bakın hepsinin boyutu aynı oldu. Sadece ciğerlerimizi kavursa, piştiğinde daha da küçülecektir dostlar. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Sarma zamanı diyoruz. İnşallah çok güzel. Bunu ne yapma zamanı? Parçalama zamanı. Yani, benim bıçağım yok dostlar. Bu kız benim bıçağımı yok etmiş. Ben hemen bıçağımı alıp geliyorum. Şimdi şöyle alalım. Şuraya. Tezgahımızın üstü çok temiz dostlar. Sorunumuz yok. Şimdi bakın dostlar. Şu şekilde açıyoruz. Ve güzelce şöyle tekrardan bir daha ne yapıyorum? Kesiyorum. Siz de koyacağınız kaba göre ayarlayın lütfen. Bakın şu şekilde ne yaptım? Gömleğimizi açtım. Ve şu şekilde çıkarabilirsiniz dostlar. Siz kendinize göre ayarlayın lütfen. Kendi kabınıza göre ayarlayın. Şimdi şöyle bunu da 4'e böleceğim. Bakalım nasıl olacak, görüşeceğiz dostlar. Şu şekilde bakın şöyle yapacağım ve şöyle yapacağım. Sonra da olabildiğince sıkıştıracak. Şu şekilde bakın. Şöyle fazlasını ne yapacağım? Keseceğim. Bakın tam tepsimin boyuna göre ölçüsü. Gördünüz mü dostlar? Şimdi ikinci şeyimizde. İnşallah bu da böyle. Bakın nasıl güzel. Harika bir gömleğimiz var. Dantel gibi. Evet. Harika güzel. Şimdi ikinciyi de yaptık. Zaten 4 tane anca oraya olur. Yani biraz da hesaplayalım lütfen. İnanın çok mükemmel, lezzetli ve harika bir gömlek ciğer yiyeceğiz. Zor olduğunu düşünmeyin dostlar. Çok kolay. Şimdi böyle yaptıktan sonra ne yapıyorum? Fazlasını kesiyorum şöyle. Bakın. Bu şekilde böyle koyacağım. Şimdi hesaplayalım. Ona göre keselim. Yanlış yapıp da perişan olmayalım. Bakın böyle yerlerini çıkarıyorum. Bunu saralım, ben geliyorum. Tamam. Biz böyle ana kız bazen ne yapıyoruz? Anlaşamıyoruz. Bazen de çok anlaşıyoruz. Acaba dünyadaki bütün anne kızlar böyle mi? Bizim gibi mi? Çok merak ediyorum. Allah kötüsünü göstermesin ama daha ne kavga eden, tartışan ana kızlar var.
şükredelim halimize. Şöyle parçalarını kesiyorum dostlar. Ve bu son. Ve harika oldu. Şimdi doğru 150 derece fırına süreceğiz. Üzerine hazırlığımızı yapacağım. Üzerine süreceğim. Çok az bir bal süreceğim. Şöyle önce gezdireceğim. Sonra da fırçayla her yerine şu şekilde süreceğim. Siz de istiyorsanız bal sürün, istiyorsanız yoğurtlu yumurta sürün ama en güzel yakışanı nedir? Baldır. Hem ayrı bir lezzet verecek hem de harika bir tat. İnanın bana çok güzel olacak. Şimdi bu şekilde, çok değil sevgili dostlar, sadece yüzüne sürüyorum ve pişmesini bekliyoruz. Kaç dakikada pişeceğini. Dostlar yağları erimiş ama harika kızarmış. Şu şekilde yapalım. Ve şöyle üzerine de bolca maydanoz ekleyelim. Ve şöyle bakın sevgili dostlar, şimdi şöyle keserek bir başlayalım bakalım. Nasıl güzel olduğunu hepimiz birlikte göreceğiz. Bakın nasıl güzel pişmiş. Bakın. Harika. Bakın dostlar, harika pişmiş. Çok güzel olmuş. Şu güzellik yani görmeye de değer, yemeye de değer. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Çok güzel olmuş.